Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 7'den 70'e herkesin çok sevdiği porsiyonlu köstebek pasta tarifi vereceğim. Tarifimizin püf noktalarını kaçırmamak adına videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Şimdi geçelim öncelikle kremamızı hazırlamaya. Krema için 2 su bardağı yani 400 ml sütü uygun bir tencereye alıp üzerine 2'şer yemek kaşığı olacak şekilde un ve nişasta ilave edelim. Ardından 1 çay bardağı dolusu toz şeker ekleyerek tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıcıyla çırpalım. Hazır olan karışımı ocağa alalım. Ocağımızı önce orta ateşte açıp ardından kısık ayara getirelim ve çırpıcı ile tamamen kıvam almaya başlayana kadar sürekli karıştırarak çırpalım. Kıvam almaya başladığında kaşıkla veya spatula ile devam edelim. Bu şekilde bir kıvam aldığında bile bırakmadan kısık ayarda sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar daha pişirelim. Aksi takdirde daha sonrasında kremanızdan un kokusu ve tadı gelebilir, aklınızda bulunsun. Son olarak da üzerine 1 yemek kaşığı kadar margarin veya tereyağı yani tuzsuz olması şartıyla ekleyelim. Güzelce karıştıralım. Elimde olmadığı için bu aşamada vanilin eklemedim. Elinizde varsa mutlaka bir pakette vanilin eklemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi artık kremamız hazır oldu. Hazır olan kremayı bu şekilde bekletmeyelim ki kabuk bağlamasın. Farklı bir kasenin içerisine alalım hızlıca. Ardından kremamızın üzerini kendisine temas edecek şekilde bir poşet veya streç ile güzelce kapatalım. Dediğim gibi kendisine temas etmesi önemli ki daha sonrasında üzeri kabuk bağlamasın. Şimdi o soğuya dursun. Biz ise geçelim kekimizi hazırlamaya. Bunun için 3 adet yumurtayı uygun bir çırpma kabının içerisine alarak üzerine de 1 çimdik tuz ilavesi yapıp mikserle köpük köpük olana kadar çırpalım. Ortalama 2-3 dakika çırptıktan sonra 1 su bardağı da toz şeker ekleyip beyazlayana kadar çırpmaya devam edelim. Peşinden hemen 2 dolu yemek kaşığı kadar kakao ekleyelim. Yarım su bardağı sıvı yağ ilavesi yapalım. Ve şöyle bir karıştıralım. Kakaoyu özellikle sıvı yağ ile birlikte eklediğinizde rengini çok daha güzel, belirgin bir şekilde verecektir. Aklınızda bulunsun. Ve son olarak 1 su bardağı süt ilavesi yaptım. 1 paket kabartma tozu ekledim ve 2 su bardağı da un ilave ettim. Unu tepeleme olacak şekilde eklemenizi tavsiye ediyorum. Son 1-2 yemek kaşığı kontrollü ekleyin ki daha sonrasında malzemelerinizin katılığına ve sıvılığına göre farklılık göstermesin. Toplamda 2 su bardağı un yeterli gelecektir. Şöyle kenarlarını da içe doğru getirdim ve artık hamurumuz hazır oldu. Şimdi yağlı fırın kağıdı serilmiş dikdörtgen bir tepsinin içerisine alıyorum. Ve kek harcımızı her tarafına güzelce yaydıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Çok kısa bir süre içerisinde pişeceğinden kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. O soğuya dursun, geçelim tamamen soğumuş olan kremamızı hazırlamaya. Kremayı bir gece buzdolabında beklettim. En az 2-3 saat kadar buzdolabında tamamen soğutmanızı tavsiye ediyorum. Ardından üzerine yarım paket yani 100 mililitre kadar ekşi krema ilavesi yaptım. Ben bu kremayı hazırladığımda genellikle her zaman yarım paket krema ve yarım pakette krem şanti ekliyorum. Çok daha güzel ve lezzetli bir tat olduğunu düşünüyorum. Sizlere de tavsiyem bu yönde. Eğer elinizde yoksa sadece krem şanti de kullanabilirsiniz veya krem şantiniz yoksa sadece krema da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi her ikisini kullanırsanız çok daha farklı ve güzel bir lezzet ortaya çıkacaktır.
Kremamızın püf noktası tamamen pürüzsüz ve güzel bir kıvam alıncaya kadar çırpmak. Ne kadar çok çırparsanız kıvamı da o kadar güzel olacaktır. Gördüğünüz gibi şahane kıvamlı bir krema elde ettik. Gerçekten tüm pasta, tatlılarda kullanabileceğiniz muhteşem bir tarif. Mutlaka kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle şu anda dolapta değil, yani dolapta bir 5-10 dakika kadar dinlense bile çok daha güzel bir kıvam elde edeceksiniz. Şu anda dolapta olmamasına rağmen gördüğünüz gibi şahane bir kıvamı var. Bu arada kekim de artık tamamen soğumuş. Şimdi bir bardağın ağzıyla yuvarlak olacak şekilde kesiyorum. Elinizde yuvarlak bir kurabiye kalıbı varsa onunla da kesebilirsiniz. Bu malzemelerle hazırladığınız kekinizi özellikle dikdörtgen tepside yapmanızı tavsiye ediyorum. Aksi takdirde çok kalın olabilir. Tamamını kesip hazırladıktan sonra kenarından çıkan fazlalıkları da mutfak robotundan geçirerek tamamen pürüzsüz bir kıvam aldıralım. Mutfak robotunuz yoksa elinizle ufalayarak da hazırlayabilirsiniz. Bu arada ben hem keki hem kremayı bir gün öncesinden hazırlamıştım. Hava karardığı için pastamı yapmaya devam etmedim. Ertesi gün devam ettim. Bu şekilde artık üzeri de hazır oldu. Yani kekimizin kırıntılarını da artık hazırlamış olduk. Şimdi geçelim kremamızı hazırlamaya. Ben kremamızı yani sıkma torbasına almaya bu şekilde bir duy kullandım ve krema torbası kullanacağım. Sizler dilerseniz normal kaşıkla da üzerine sürebilirsiniz. Yani hiçbir şey fark etmez. Benim için bu şekilde pratik olduğu için krema torbası kullanmayı tercih ettim. Uç kısmını da şöyle kestim ve gördüğünüz gibi kremam artık hazır oldu. Bu arada bu pastayı özellikle elimde kalan muzları değerlendirmek için yapmıştım. Gördüğünüz gibi birkaç adet muzum var ve üzeri tamamen siyahlamaya başlamış. İçerisi de ama çok güzel bir şekilde kalmıştı. Buzdolabında birazcık buzluğa yakın kısmı olduğu için üzeri donmuştu. O yüzden de ben de bu şekilde kullanmak istedim. Şimdi hemen hazırlayalım. Şu altı ve üzeri farklı. Üzeri birazcık yapışkan olduğu için ve de tabağıma yapışmasını istemediğim için özellikle üst kısmından başlayarak bu şekilde hazırladım. Birkaç adet muz koyup ardından üzerine krema sıkalım. Kremayı ne kadar dolgun yaparsanız pastanız da bir o kadar güzel olur. Şimdi üzerini kırıntıyla güzelce kaplayalım. Bu arada hemen tüketecekseniz eğer dilerseniz pastanızın pandispanyasını yani kekini birazcık ıslatabilirsiniz. Ben hiç gerek duymadım. Zaten çok yumuşaktı. Ve pastamızın bir tanesi hazır oldu. Geriye kalanlarını da aynı şekilde hazırlayalım. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beni nerelerden izlediğinizi, takip ettiğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Ve tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Elimle özellikle üzerinden bastırıyorum ki kremanın üzerindeki pütürtüler tamamen kaplanmış olsun. Yani her tarafı tamamen yuvarlak bir şekil alsın.
Köstebek pasta herkes tarafından çok sevilen bir pasta zaten. Ama porsiyonluk olduğunda bence ekstra daha güzel ve lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sunum için üzerlerine de birazcık toz yeşil fıstık serpiştirdim. Gerçekten çok çok güzel oldu. Bu arada artan malzemelerle de bu şekilde bir kup hazırladım. Gerçekten çok lezzetli, şahane bir tarif oldu. Ve de çok çok bereketli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir. Ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak isterseniz sosyal medya hesaplarınız üzerinden, isterseniz de WhatsApp hesabınız üzerinden sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Eğer bir sonraki videolu tariflerimden ilk siz haberdar olmak isterseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Hemen bir tanesini kesip böyle içerisinde sizlere göstermek istiyorum. Hiç bekletmeden kesmeme rağmen gerçekten çok tok kremasıyla ve de yumuşacık kekiyle şahane bir lezzet oldu. Eğer dinlendirirseniz çok daha güzel ve de lezzetli olacaktır. Bir sonraki videolu tariflerimde sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.